Merhabalar, Filiz Gökdemir ben, eğitim koordinatörü. Evet, yine canlı yayında kumaş fırsatında 2023 yılında sizlerle birlikteyiz. Bugün ne dikiyoruz? Bugün çok pratik, sıfır yaka bir ceket dikeceğiz. Spor olarak da kullanabileceksiniz, klasik olarak da kullanabileceksiniz. Biz orta boylarda bir uzunluğu biliyorsunuz, spor ceketler moda bu sene açıkçası. Satenden bile dikiliyor. Özellikle dökümlü kumaşlardan astarsız dikiliyor. Hem erkeklerde hem bayanlarda ceketler her şeyin üzerine giyilebiliyor artık. Yani öyle klasik sadece ofis ortamında giyilecek bir giysiden çıktı. Bu senenin modası. Ben de şöyle çok güzel bir renk seçtim. Cıvıl cıvıl. Kapitone kumaştan dikiyorum. Kapitone kumaşımız deri görünümlü. Kapitonelerimiz şöyle çiçek şeklinde. Bu deri görünümlü olan değil ama. Ama bu deri görünümlü olan Papatya, değil. evet. Ha, bu papatya. Bunlardan iki tip var. Evet. Hemen söyleyeyim şimdi. Bir deri görünümlü olanlarımız var. Onların genelde ön yüzeyleri siyah, iç yüzeyleri renkli oluyor. Evet. Bir de böyle daha spor versiyonlar var. Burada deri görünümü yok ama görüntüsü şeklinde. Ben deri görünümlere ele gitmiş geliyor. benim aklım. Yani onlarda kalmış. Hep onlara baktığım için çok şık olacağını düşünüyorum. Çok da basit dikeceğiz arkadaşlar. Ama telefonumu almamışım yine Uğur ya. Canım benim. Hep Uğur'u çalıştırıyorum. Uğur'u çalıştırmayı çok seviyorum. Hemen ben de yayınımı açayım. Çok bakamasam da. Bu kumaşımızın birkaç rengi daha var. Bir de deri görünümlerde de birçok rengi var. Ben şu anda bu kumaşımızda indirimde şöyle web sitemizde de göstermek isterim. Bunlardan daha önce de biliyorsunuz pantolonlu takım diktik. Tunik, uzun tunik, mavi renginden, bebe mavisinden çok şık durdu. Önü uzun, arkası kısa ve cepli, kanguru cepli bir bluz dikmiştik. Şimdi hemen yavaş yavaş kesmeye başlıyorum. Kesmeye başlarken haftaya ne dikeceğimi de hemen anlatmak istiyorum. Bu kumaşları keşfettim bugün yine yukarıda. Arada böyle depoları gezdiğimde bazı kumaşlar keşfediyorum. Tafta bir kumaş bu. Üzeri desenli arkadaşlar. Bunun düz olanları da var. Dümdüz. Aynı renk şöyle sarımtırak gibi bir görüntüsü var. Şöyle gördüğünüz gibi. Goldluk var. Yani var evet. Ama görünmüyor. Hani parlaklık veriyor böyle aynı ışık vurmuş da yanar döner gibi olmuş gibi duruyor. Ben desenliyi seçtim. Çok yakışacağını düşünüyorum. Düzleri de var ve birçok rengi var. Bordosunu gördüm. Başka renkleri var mı bilmiyorum. Onu Reşte daha iyi bilir. Şöyle bundan ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle pile pile uzun, belden kemerli, arkadan fermuarlı bir etek dikeceğiz. Yani abiyelerinizde rahatlıkla kullanabileceksiniz. Çok şık olacak, emin olun. Biliyorsunuz ben bazı kumaşları gördüm mü, evet bundan şu dikilir diyorum. Dikiyoruz, çok da güzel şeyler çıkıyor. Çok şık olacak. Bunların kodları BHR, tafta abiye bölümündedir büyük ihtimalle BHR. Lütfen şimdiden kumaşlarınızı alın, hazırlayın. Pileli yapacağımız için 2 katı olarak düşünün. Yani enin boyundan kullanacağız. Uzun çünkü istiyoruz yere kadar. Yani 1+1'e 1'dir pileler. Ona göre metrenizi belirleyin ve alın. Uzun abiye bir etek dikeceğiz pileli. Hemen ceketimi kesmeye başlıyorum. Bunu biraz 44-46 beden tarzında çalışacağız. Ama tabii Reşte'nin ölçülerini almadım. Şimdi ne yapacağız? Hadi alayım ben hemen 2 dakika. Bana zaten ne lazım? Ne lazım? Ben de o sırada şöyle. Göğüs ölçüsü lazım. Tamam. Burada gösterelim mi? Şunu da tut Uğur. Tamam olur. Onu da tut. Evet. Hemen burada 2 dakikada da bir ölçü alayım. Bir saniye hemen beni bekleyin. Tamam, bekliyorum. En azından siz de böyle canlı canlı bir de görmüş olursunuz. Göğüs ölçüsü, kolları çok açmıyoruz. Göğüsleri germiyoruz yani. Yazıyorum. Göğüs. Bel ölçüsü almıyorum. Ceketimi düz ineceğim. Basen. Kol, düşük kollu yapacağım için köprücük kemiğinden kolumu şöyle hafif tutuyorum. Köprücük kemiğinden tutuyorum. Kol ölçümü alıyorum.
Tam bilekten hatta 1 santim yukarıda. Çünkü bu ceketlerden çok uzun kol hoş durmuyor. Daha şöyle. Nasıl? Daha şöyle. Evet. Göğüs ölçüsü, göğüs düşüklüğü yine köprücük kemiğinden göğüs ucuna kadar. Bir de Bir de bel düşüklüğünü alacağım. O da kol evini bulabilmek için. Evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ölçülerimi de aldım. Ölçülerinizi bu şekilde alacaksınız arkadaşlar. Herkes kendi ölçüsünü alacak. Kendi ölçünüzü alacaksınız. Hemen burada kumaşımıza uygulayacağız. Şimdi önce tabii ki ön yüz için kumaşımı tersinden şöyle güzelce katlıyorum boyuna doğru. Bakın ölçülerimi aldım. Hemen 2 dakikada kumaşımı da uygulayacağım ve keseceğim. Pratik dikim, kesim budur. Şöyle düzümü alıyorum. Önce kumaşımın tabii ki düzünü alıyorum. Sıfır yaka bir ceket çalışacağım. Yakayı çok geniş yapmak istemiyorum. Arkadan ve önden az ineceğim. 9 yaka genişliğimi standart veriyorum. Pardon, önce ön tarafı çizeceğim. Düzümü aldıktan sonra 3 santim bir klapa payı, yani bu eğer düğme isterseniz, açıkçası düğme istemiyorsanız bu payı hiç vermeyebilirsiniz. Önü açık da kullanabilirsiniz bu ceketleri. 3 santim ben veriyorum düğme payımı yine de. Bana oradaki sarı şeyi verir misin? Sabunu. Sağ ol canım. Ve evet, hemen boyumu ölçüyorum. 75 santim yapacağım. Yeterli sanırım 75 santim. İyi. Kıvırmayla şuraya gelir. Tamam. Yoksa daha mı uzun olsun? Yo, iyi gibi. Tamam. Belki bir tık daha. Yani 80 santim yapıyorum. Kıvırma payı da içinde arkadaşlar. Hemen düzünü alıyorum. Şimdi bıraktığım paydan itibaren 8 santim yaka payı veriyorum. Daha dar olsun. 5 santim ön yaka düşüklüğü veriyorum. 6 yapalım. Şuradan önce yakamı çiziyorum. 3 santim büyüme payı az değil mi hocam? Standart mı? Az değil, standart. Daha geniş isterseniz daha geniş bırakabilirsiniz ama standart 3 santim. Kol evini 22 santim yapıyorum. 4 santim aşağıya iniyorum. Düşük kol olduğu için normalde 3 santim iniyoruz bildiğiniz gibi. Hemen şurayı çiziyorum. Bu da benim kolum. Çünkü yarım düşük kol yapacağız. Göğüs düşüklüğümü veriyorum. 27 santimdi. Hep köprücük kemiğinden ölçüyorum. Ve basen düşüklüğüm, bel düşüklüğüm 45'ti. 45'ten itibaren basen düşüklüğümü de veriyorum. Ve düzlerini alıyorum. Şimdi göğüs bölü 4 yapıyorum. 2 santimde bolluk payı veriyorum. Çok bol istemiyoruz ceket. Yani çok bol istersek 3 santim bolluk payı da verebiliriz. Bol mu yapalım? Olur. 3 santim bolluk payı veriyorum. Böyle dikeceğin kişi de yanında olunca daha zevkli oluyor. Evet, şimdi baseni, bel oyuntusu vermeyeceğim. Baseni 4'e bölüyorum. Öncelikle Şu kapatlama payı vermedim. Aysel Hanım, sorunuzu tekrar söyleyebilir misiniz? katlama payı, tabii ki neyin katlama payı? Klapa payını önden verdik arkadaşlar. Hesap makinemi açıyorum. Bölüyorum.
Uğur da hep yanınızda mı? Artık sormuyorum sana farkındaysan Uğur. Riske girmiyorum Uğur. Yok onun için demedim. Üç. Restoranın yanınızda olunca kolay dikili diyorsunuz ya. Ben de Canım benim, sen olmasan hiçbir zaman zaten dikiş dikemem ben. Tek ilham kaynağım sensin benim. Baseni 4'e böldüm. 3 santimle bolluk payı verdim. 35 santim. Evet. Hemen şöyle düzümü alıyorum arkadaşlar. Kaç beden için oluyor hocam tam bu? 44, 46, 48'e kadar olur bu. Ama ben 48 falan değilim ha. Ben Değil, hayır, hayır. Bu bolluk paylarıyla. Beden. Bolluk paylarından bahsediyorum. Şimdi kol evimi hemen şuradan şuraya ölçüyorum. Çok da geniş olmasın kolum. Şu kadar yeterli bence. Göğüs düşüklüğüne olan yeri kadar. Kol rigamı alıyorum. Şöyle hafif düşük kol olacak ama bu oyuntuyu verdiğimizde daha şık duruyor kolumuz. Çizimimi gerçekleştiriyorum. Evet, yani ben şurayı basenle birleştireyim. Dümdüz iniyorum. Bakın şöyle dümdüz indiğimde etekte açılma meydana geliyor. Ben bu açılmayı sevmediğim için bazenden itibaren dümdüz iniyorum. Yani ceket dediğimiz formu düz inmeli diye düşünüyorum ben. Altında hafif şöyle bir çaprazlıkla şeylikle vermiyorum, verevlikle vermiyorum. Düz olarak kesiyorum. Ceketlerde daha şık duruyor. Evet, öncelikle hemen yakamdan kesiyorum. astarsız olarak Astarsız yapıyoruz. tabii Canlı ki. yayınlarımızda astarlı olduğunda çok uzun sürdüğü için. Ama astarla yaptığımız hem canlı yayınlarımızda hem de YouTube videolarımızda birçok videomuz var. İsterseniz oradan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Yine 1 santim dikiş payı bırakarak kesiyorum. Altında payını verdiğim için dikiş payı bırakmıyorum. 2'ye ayırıyorum. Bu benim ön parçam. Merhabalar, kolay gelsin. Geniş olan kadife gömlek yakası nasıl toparlanır? Ribana yaka yapsak olur mu? Omuzlardan toplamanız gerekir. Ribana da uygun ribananız varsa toplayabilirsiniz tabii ki. Toplama işlemi omuzlardan yapılır. Elini güzel gösteriyor. Evet. Güzel de duruyor. Evet, şimdi arkayı yapacağım. Sen de güzel gözüküyor. Katlayayım bakayım yetecek mi arka payıma burası. Yetmezse de sorun değil. Klapalarımı buradan çıkartırım. Ne kadar sizde 44 beden olsanız da muhakkak ki bazı farklılıklarımız vardır. O yüzden hani Filiz Hoca'nın ölçtüğü şekilde siz de ölçerseniz zaten kendi ölçülerinizi bulmuş olacaksınız. Daha sağlam olur. Evet, buradan klapaları çıkartıyorum. Görüyorsunuz, kestiğim ön parçayı birebir yerleştiriyorum. Astar kesiyormuş gibi. Şöyle sıfırdan yine kumaş katına yakayı kesiyorum. Omuza geldiğimde şöyle 6-7 santim kadar kesiyorum. Alttan da yine 20 santime kadar kesiyorum. Çıkartıyorum. Hemen alıyorum. Evet, 20 santim. Gerçekten tebrik ederim. Şöyle Kumaşımız kapitanı örme. Böyle likralı hem elinden hem boyundan likralı. omuzuma bakayım. Evet, 8 santim. Hile mi yaptınız? Niye hile yapayım? Yo çok iyi tutturdu yani gözüm mezura gibi diyorum. Şu an kanıtlamış Ya oldum. sen var ya Uğur'cum. 20 santimde de gerçekten 20 santimden kesmiş. Yani artık Yok onun gözü mezurayım zaten. Gerçekten hani şey artık yani gerçekten çok fazla kesip biçtiğiniz zaman böyle oluyorsunuz. Hani emin olun terzi işiyle uğraşanlar, ben terzi değilim belki ama bakın klapam bu şekilde. Bunu da ikiye ayırıyoruz. İstediğiniz kadar geniş ya da dar yapabilirsiniz. Tabi bunu da aynen ön parça gibi ikiye ayırıyorum. Ve tabii ki alttan bunu 5 santim kısaltıyorum. Kıvrılma payı. Hoca, mükemmelsiniz. Hoca oluyorum sayenizde eksiklerimi tamamlıyorum. Demek. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii iyi şeyler söylediniz ya, Uğur okuyamadı. Bir an panikledi. Bir de önceden normal kol
kısmı yaptığınızda ön bedende 1,5 santim düşüyordunuz. Artık arka bedeni 3 santim yukarı alıyorsunuz. Yani o normal kalıpta arka bedeni 3 santim yukarı almalıyız arkadaşlar. Normal kalıplarda. Yani beden kalıbı çıkartırken, temel beden kalıbı çıkartırken onun aslı arka bedenin 3 santim yukarıda olmasıdır. Yüksek olmasıdır. Dikkat ederseniz boydan 3 santim yapmıyoruz. Sadece koldan 3 santim yükseltiyoruz. O da şu sırttaki roba payıdır. Bu bütün kalıplarda bu şekildedir. Normal aslında standart kalıp bu şekildedir. Biz pratikte bir kesiyoruz ve önden azaltma yapıyoruz. Pratik kesimde bizim yaptığımız gibi oluyor. Ama ben kalıp verirken mutlaka arkayı yüksek gösteriyorum. Yani kurslarımızda mesela mutlaka kalıbımızı öyle çıkartıyoruz. Ama kalıbı çıkartıyoruz. Mesela ne yapıyorum ben? Tek arka kalıbından yine kabanımı kesiyorum. Hani normal sizinle yaptığım gibi. Evet, şimdi kolu çıkartacağım. Sen onu anlattıktan sonra benim bir sorum olacak. Tamam. Bu arada kaç metre kumaş kullandın? 2 metre. Yani şöyle 80-80 160 arkayı çıkartacağım pardon. 80-80 160 2 metre kumaş gidiyor yani. Azerbaycan'a selamlar herkese. Evet, Azerbaycan'a selamlar. Şimdi sorumu sorayım mı? Şimdi evet arka bedeni çıkartacağım evet. Sorum konuyla alakalı değil ama cevabını bulamadığım için sormak istedim demiş Yasemin Hanım. İnce süprenpenye kumaşlarda ve ince interlok kumaşlarda jersey iğnesi kullanmama rağmen delikler oluşuyor. Neden acaba? Ama likralı kumaşlarda olmuyor demişler demiş. İnce iğne kullanacaksınız. 8 veya 9 numaralı iğne kullanacaksınız. Eğer makinenizde penye dikişi varsa penye dikişiyle dikeceksiniz. Yoksa mutlaka delik bırakacaktır. En ince iğne neyse onu kullanmanız gerekiyor. Zaten iğnelerin inceliği, kalınlığı yani jersey iğnesi 16 numara jersey iğnesi de var. 14 numara jersey iğnesi de var. Hani sarı uçlu diye geçer onlar. O yüzden siz en ince iğneyle dikeceksiniz. Delik bırakmasını istemiyorsak. Evet, şuradaki klapamın 3 Ay çok özür dilerim. çok yaşa. Çok özür dilerim. Evet. 3 santimlik klapa hani pat payımı buradan alıyorum. Arkayı keseceğim. Onun dışında arkayı tabii ki biraz yüksek yapacağım. Şimdi burada da göreceksiniz. Bakın pratikte de nasıl yüksek yaptığımızı. Hemen normalde kesebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Hemen şöyle 3 santim yukarıdan düzümü alıyorum. Bakın. ...8 santim yaka ölçümü veriyorum. ...3 santim aşağıya indim. Neydi benim omuz ölçüm? 23. Dikiş payı ile birlikte 23 olmuş. Şöyle aşağıya 4 santim iniyorum. Ve hemen düzümü alıyorum. Evet. Böylelikle bakın pratikte de hemen omuzumu yükseltmiş oldum. Kolay gelsin. Salaş bir elbisenin alt kısmının eni en maksimum kaç santim olur 46 beden için? Yani 35, 40, 4 kattan bahsediyorum. 50'ye 60'a kadar açabilirsiniz. Ev tipi makine için ne önerirsiniz hocam? Ya o kadar çok makine var ki açıkçası. Makine tamamen dediğim gibi bütçenize bağlı bir şey. Yani ben PAF ürünlerinin hepsini öneririm. En alttan en üste. %100 önereceğim makinedir. Evet, arka bedeni de kestim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunu da kaldırıyorum. Şimdi kolları keseceğim. Filiz Hoca'nın Instagram hesabı Filiz Gökdemir Tasarım. Kollar için şöyle ikiye katlıyorum. Bir izleyicimiz demiş ki hocam sizi izlerken hemen dikiverecekmişim gibi geliyor demiş. Ama hemen öyle dikiverebilirsiniz zaten. Buyurun dikin. Yani ben bakın öğrencilerime de söylüyorum. Burada sizinle dikmek çok kolay diyorlar bana. Yok öyle bir şey diyorum. Yani eve gidiyorsunuz hemen. Şimdi bugün bunu yaptık. Görüyorsunuz ne kadar pratik. Lütfen bak
Bakın bu tam ölçüleri uyguladığınızda emin olun kendi ölçülerinize baz alarak ya da benim verdiğim ölçüyle deneyin. Yani şöyle 1-2 metre kumaşı ziyan etmeyi göze almanız gerekiyor arkadaşlar. Hani kötü olacaksa da bırakın olsun. Ama denemeden hiçbir şey yapamazsınız. Yani hiçbir zaman dikemezsiniz. Mutlaka denemek zorundasınız. Hani ben yapamam, ay yamuk keserim, ay kötü olur, ay yamuk dikerim. Dikin. Ne önemi var ki? Önemli olan elinizin alışması. 24 santimmiş kol evim. Hemen buraya veriyorum. Şöyle kumaşımı çok da ziyan etmeyeyim. Geniş kol mu yapalım Reşide? Yok, çok şey değil. 24 santimi verdim. Şöyle bakın. Şuradan yine 3 santim yukarıdan vereceğim. Şöyle iniyorum kolumu. Çapraz gibi hafif aşağıya doğru. Neydi benim kol boyum? 73. 23'ü çıkarttığımda ne kalıyor? 50 kalıyor. Zaten kısa bir kol istiyor Reşide bileğin üstünde. O yüzden kıvırma payını da vermeyeceğim. Direkt 50'den kesiyorum. 15 santimde kol genişliği veriyorum. Biz isterse Reşide daraltırız onu zaten yine. Düzünü alıyorum. Çok detaylı ve açıklamalı bilgilerinizden dolayı teşekkür ederim. Tesadüfen açtım. Ama çok beğendim ya. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hani inanıyoruz ki sizler şahanesiniz. Emekleriniz için çok teşekkür ederim. Çok seviniyorum. Var olun bir adım. Sağ olun. Siz de var olun. Sonra Asya Hanım demiş ki çok doğru söylüyorsunuz. Dikiş dikmek çok dikmekle öğrenilir demiş. Kesinlikle. Orada Filiz Hoca'nın üzerindeki kumaşımız, baktım şimdi belki bir ihtimal vardır diye, tükenmiş maalesef ki. Ama tabii ki ona o dikti. Çok benzerini bugün hikayede paylaştık diye hatırlıyorum. Ekru rengi, bu rengi değil. Evet. Ama bu Evet. Var. çok benzeri. Aynı kalite. Çok güzel bir kumaş. O da çok güzel. Muhteşem bir kumaş. Evet. Sizin üzerinizden kazak mı olur hocam? Ama zaten bu triko. Değil mi? Triko. Gerçekten. O ekru rengi de birinci kalite arkadaşlar. Kaçırmayın lütfen. Beni bilirsiniz. Ben triko giymem normalde ama Mevcut. Şöyle göstereyim. bu kumaşları görünce açıkçası kaçırmadım. Yani 59.90'a fiyatı da orada gözüküyor. 3-4 rengi vardı. Hepsinden aldım. Emin olun. Ve diktim, giydim. Görüyorsunuz da. Ama kalmadı tabii diğerleri. Üzgünüm. Filiz Hoca'nın üzerindeki kalmadı ama bu kumaşın üzerindeki şu örme detayı var ya, örgü detayı. Bu daha demin resmini gösterdiğim kumaşta da var o detay. Çok çok güzel kumaşlar. Gerçekten ben kesinlikle tavsiye ederim. 59.90 da çok komik bir rakam bu trikolar için. Kesinlikle O kadarcık mı? tavsiye ederim. Ya birinci kalite söylüyorum arkadaşlar. Evet. Kesinlikle astarsı olacak. kaçırmayın. Evet. Şimdi bir de arkaya bir pervaz keseceğim. Ceketimiz Hemen- astarsız olacak, bilginiz olsun. Arkayı şöyle kumaş katı bana bakacak şekilde katlıyorum. Arka payımı alıyorum, arka bedenimi. Kumaş katı kumaş katına denk gelecek şekilde önce yakadan çiziyorum. Sonra omuzu çiziyorum. Omuzumuz bizim kaç santimdi pervazımız? 8 santimdi. Ön klapamızdaki pay. Hemen burayı da 8 santim yapıyorum. Alta doğru 18 santim verdi. Yeterli. Şöyle yuvarlayarak geliyorum. Kumaş alırken bir beden bir kol boyu diyorsunuz ya, 65 santim beden boyu, 65 santim kol boyu olursa dikiş payı da ekleyip üstlük gibi mi almalıyım? Evet. Bedeni kurtarmaya kumaş... 1,5 metre. Evet. Ya verdi. En ucuz pastakine ne kadar öğrenebilmeyin demişler. Sitemizden bakmanız gerekiyor şu anda Kumaş fiyatlara. sitemizden Evet. Kumaşfırsatı.com dikiş makineleri kategorimizden PAF markasını inceleyebilirsiniz. Uğur bitti. Hocam tebrik ederim yine. Teşekkür ederim. Ben bir soru sormak istiyorum. Ben bunu Hocam, ama sonra cepte koyacağım. Arkadaşlar şu an vaktimiz yok. Evet, bekliyorum. Hocam ben elbise diktiğimde eteğin boyu hep farklı oluyor. Neden acaba? Bilemem ki. Nereden bilebilirim? Zaten yapıyorduk diye tahmin ediyorum.
Yani arkadaşlar kesimde hata yapıyorsunuzdur mutlaka. Çünkü ön arka boyu neden olur? Mesela şöyle söyleyeyim. Sizin arka arabanız çok yüksekse, yani sırtınızdan şuradan şuraya olan bölgeniz çok yüksekse, siz de işte bu hani 3 santimlik arka yükselme payı verdik ya, onu vermediğiniz için giydiğinizde arka kalkıyorsa, yukarıya kaldırıyorsa arka kısa olur. Ya da baseniniz çok genişse, mesela zayıfsınız, göbeğiniz yok ama baseniniz çok büyük, arkadan çıkıntısı var. O zaman ne oluyor? Arka kaldırıyor bu sefer, yine kısa oluyor. Bu tür durumlarda mesela baseni zayıfsınız, göbeğiniz yok. Mesela Reşte'nin göbeği yok. Basen geniş. Ne kadar kilolu olursanız olun göbeğiniz olmayabilir. Herkeste olmuyor çünkü. Basen genişse eğer onu önden 2 santim büyük kesmeniz gerekiyor. Nasıl biliyor görüyor musun? Niye gülüyorsun? Ben de baktım. Yok mu? Yok. Yok yani göbek dediğin böyle Evet, evet, olur. yok, öyle bir Yok göbeğim yani yok. reçetede göbek falan yok. diyorsun? Göbek bende var mesela. Bende var. Ben o yüzden hep önden bol giyerim her zaman. Dikkat edin, her zaman bol giyerim. Öyle yapışan kıyafet çok fazla giymem. Üste yapışanı giyerim. Etek giyerim altına. Eteğim yine bol olur. Göbeği bol elbise kapatır. Şuradan itibaren. Ya da buradan dikişlidir benim bütün elbiselerim biliyorsunuz. Hepsi neden? Göbeği kapatmak için. Tekne. Çünkü benim belim ince. Belim ince. Belimden oturtmalı bir şey giydiğimde açıkçası belim ince olduğu için basen ve göbeği de kapattığından dolayı çok zayıf gözüküyorum. Aslında o kadar zayıf değilim. Kıyafet hileleriyle bunları kurtarıyorum. Sizin de basen çok genişse yani 36 beden de olabilirsiniz ama baseniniz geniş olabilir. Ne yapacağız? Arka bedeni 2 santim geniş keseceğiz ki o kaldırma payını vermiş olalım. Ancak bu şekilde yardımcı olabileceğim. Çok güzel bilgilerdi hocam. Teşekkür ederim. Hap bilgiler. Evet, yani bunlar hep ara bilgiler. Canlı yayınlarımızı zaten o yüzden uzuyor. Uzuyor. Ama ben bir de bu yüzden de seviyorum. Çünkü böyle sohbet anında da. Evet, yani birebir. Yani belki de bizim hiç aklımıza gelmeyecek şeyleri soruyorsunuz açıkçası. Biz de cevap verirken açıkçası ben de bilgilerimi tazeliyorum. Ve hiç bilgisi olmayanlar da kesinlikle faydalanıyorlar. Evet. Bugün gördüğünüz gibi overloğuma da pembe ip taktım. Yani siyah ve beyaz olmasın dedim ceket olacağı için. Ele gelen bir dokusu var. Üstüne Çok tatlı, çok hoş duruyor. şirin. Biz buna papatya desenli kapitone dedik. Bu doku sebebiyle kapitone ama kumaş şöyle göstereyim. Eninden de boyundan da likralı bir kumaş. Örme dokuda. Ya hazır giyimde artık astar yok zaten. Her şey düşük kollu. Her şey ama. Normal gömlek yaka yok. Her şeyi klapalı yapıyorlar. En basit yöntemle. Çünkü ben bu aralar çok fazla mağaza inceliyorum. Bir de markalara gidiyorum. Markalara bakıyorum açıkçası, inceliyorum. Emin olun bizim diktiğimizden daha pratik yöntemlerle dikiliyor artık hazır giyimler. Ama mesela bu kumaşın metresi indirimde sanırım şu anda yani. Evet evet. Şimdi böyle bir ceket 1000 liradan başlıyor. Kumaşın ne olursa olsun. Bakın kaliteli demiyorum. Kumaşın ne olursa olsun. Kaç? 49.90. 50 lira. Ya 2 metreden bir ceket sahibi olacaksınız 100 liradan. Şu an böyle bir ceket emin olun 1000 liradan başlıyor. Çok az kaldı, Birçok bilgisini verelim. ama renkleri var. Türevleri var. Deri Türevleri kaplamaları evet. O deriler de çok muhteşem. Yani kapitone bölümüne girdiğinizde evet. bu kumaşları kapitone, bu kumaşlar kardeşleriyle birlikte karşınıza çıkacak. İlginç yani. Şaşırıyorum ben o gerçekten markalarda gördüğüm zaman. Evet, hemen dikişe geçiyoruz arkadaşlar. Arka bedeni alıyorum. Dikimim çok basit. Dediğim gibi cebi sonra yerleştireceğim ama bizim cepli kaban ceket videolarımız çok fazla var. Astarlılarımız Astarlılar var. Ayrıca blazer ceket videosu da çekeceğiz. Kısa bir video çekeceğiz sizler için. Astarlı olacak. Uğur ısrarla onu çekmek istiyor. Ne yapabilirim? Neyi hocam? Blazer ceket. Evet, blazer ceket. Çok istiyor onu. Kısa videosunu çekelim diyor. Ön parçayı alıyorum. Omuzlardan hemen birleştiriyorum. Bir 2 haftaya kadar Blazer Ceket YouTube kanalımızda olacak. Evet. Bilgisini verelim.
Evet, yayınlarımızın hepsini hem YouTube'a hem Instagram'a kaydediyoruz. Sonrasında dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Diğer tarafı YouTube da alayım. kanalımız Kumaş Fırsatı. Oraya da abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız bizim için kıymetli, beğenileriniz kıymetli. Bulamıyorum ki parçamı. Uğur. Nerede benim parçam? Buradaymış. Atabilirim de, doğru söylüyorsun. Yani yapmadığım şey değil. Evet. Ama buluruz. Filiz Gökdemir Tasarım benim Instagram sayfamın adı arkadaşlar. Oradan da biliyorsunuz ben sorularınıza cevap veriyorum. Ayrıca bizim atölye çalışmalarımız başladı. Evet, bugün de yayınladık. Bugün de takvimi yayınladık. Farklı atölye çalışmalarımız oluyor. Her hafta tek günlük, tek seferlik. Evet. 3 saatlik. Kaban atölyemiz 6 saatlik. Fiyat bilgilerini de yayınlayacak Reşide. Tüm malzemeler bize ait. Kaban dışında. Kaban dışındaki öbür atölyelerimizin hepsinde tüm malzemeler bize ait. Ayrıca sömestr tatili geliyor. Sömestr içinde çocuklara özel bez çanta yapımı atölyesi yapıyoruz. 6 yaşından başlıyor. Çocuklarınız istediğiniz yaştaki kız erkek hiç fark etmiyor. Çocuklarınızı getirebilirsiniz. Şimdiden kaydınızı yaptırın. Bir de punch yapacağız. Bir punch. Pardon, çok affedersin. Bir punch, Evet, bir punch. de- Mesela sabah grubunda bez çanta dikiyoruz. Öğleden sonra 2 ile 6 arası, Punch. 2 ile 5 arası, 2 ile 5 arası punch atölyesi yapıyoruz. Hangisini isterseniz ona kaydınızı yaptırabilirsiniz. Çocuk sömestr için kaydımızda 150 TL. Yani o çok da cüzi bir rakam. Sadece çocuklara özel olsun istedik. İstediğiniz yaş grubu, dediğim gibi hani en aşağı 6 yaşında olmalı. Makine çocuklara zarar vermez. Bir öğrencime gidiyorum ben. 6 yaşında bir kızı var. Dünya tatlısı zaten. Çok güzel bir kız çocuğu. 6 yaşında, 7 yaşında. Onun makineye bir oturuşu var. Bir dikiş dikişi var. İnanamazsınız yani. İnanamazsınız. Böyle keçe çantalar falan diktik. Muhteşem oldu. Her geldiğinde makinede oturmak istiyormuş artık. Annesi öyle söylüyor. Yani yanında olarak çocuklar. Tabii, kesinlikle. Bizim gözetimimizde tabii ki. Omuzları dikiyorum. Evet, sömestr için olanı da Reşte yayınlayacak takvimimizi zaten. Hemen arkadaşlara yazıp kaydınızı yaptırabilirsiniz şimdiden. Perşembe günleri olacak. 2 hafta üst üste Perşembe günleri olacak. Sömestr çünkü bir hafta mı İki sürüyor? 2 hafta 15 gün değil mi? Evet, Doğru ben öyle biliyorum. biliyorum. Çocuk liseyi bitirdik ya biz artık. 2 hafta Perşembe günü olacak. 2 Perşembe olacak yani. Çocuklara özel bez çanta atölyemiz var. Kol keserken ön tarafı arkaya göre biraz eksiltiyorum. Normal kolda evet. Evet, şimdi hemen overlock'unu çekiyorum. Bu ceket yani çoğu kumaşta geriye olur. İsterseniz kaşeyle bile yapabilirsiniz. Neden olmasın? Aynen. Bukletlerimiz var. Hocam kolaylıklar diliyorum. Dikiş dergilerinde örneğin 40 bedenin tüm ölçüleri benim bedenime göre basen ölçüsü mesela 102 santim ama ben 108 yapmak istiyorum. Baseni genç tutsam model bozulur mu? Bozulmaz. Çizerken düzgün çizin, keserken düzgün kesin, bozulmaz. Kolu düzü bana bakacak şekilde katlıyorum. Omuz payından hemen şöyle ortalayıp açıyorum. Buraya bir iğne takıyorum. Bunun pudrası vardı, üstü deri kaplama, onu almıştım. Sizden bu ceketten olur mu deri kaplama? Olur. Çok aynısı zaten. çok Aynısının aynı. farklı bir versiyonu. Evet. Çok da güzel Şöyle olur. tutuyorum ve dikiyorum kolumu. Sizden de Azerbaycan'a selamlar. Ay kaymış. Bu makineyle nervur yapımını göstermeniz mümkün mü? Bir videomuz var. Reels videolarımızdan izleyebilirsiniz. Nervür. Nervür için ihtiyacınız olan nervür ayağı ve çift iğne. Nervür her makinede aynı sistemle yapılır arkadaşlar.
O yüzden nervür videosunu izlediğinizde kendi makinenizde de uygulayabilirsiniz. YouTube'da nervürlü bir yastık yapmıştık. İsterseniz Evet. kumaş fırsatı nervür yazın YouTube'a, videomuz çıkacaktır tahminimce. Ya da Instagram'da Reels bölümünde nervür başlıklı bir videomuz var. Görürsünüz biraz aşağılara indiğimizde. O videomuzu izleyebilirsiniz. Kolay gelsin. Sırtı kambur olan bir kişi için normal kalıpla dikiş olmuyor. Kalıbın sırt kısmını nasıl çıkarmalıyız? İşte dediğim gibi hani biz bakın ne yaptık? 3 santim yükselti verdik değil mi? Oradan ayarlamanız gerekiyor. Overlock'umuzla ilgili de hem overlock videomuz var YouTube kanalımızda hem de gene Reels bölümünde birçok overlock'la ilgili video bulabilirsiniz. Dikiş makineleri bölümünde bulabilirsiniz. Oradan ayarlarını izleyebilirsiniz. Çünkü her makinede, daha doğrusu her kumaşta overlock'un ayarı değişiyor. Evet. Ya ben yine göstereyim. Şöyle. Şuradan hemen. Şöyle. Ya overlock video eğitim videomuz var arkadaşlar. Esas olarak evet, o videoyu izlemeniz Yani daha çok tavsiye ederim. kesinlikle onu izleyin. Emin olun size çok yardımcı olacaktır. Tek tek detaylı anlatıyoruz çünkü videomuzda. Kolay gelsin Filiz Hocam. Benim hem düz hem sanayi overlock'um var. Yalnız bazen penye likralı kumaşları çekmiyor. Paf almak istiyorum. Hangisini önerirsiniz? Teşekkür ederim. Yani PAF'ın en alt grubunda olur. Tamamen ekonomik arkadaşlar. Ama şimdi mesela vakumlular çıkmış. İpliği rahatlıkla takabilmek için onları da tercih edebilirsiniz. Nurten Hanım demiş ki overlock'a iplik takmasını sizden öğrendim. Allah razı olsun. Sağ olun, siz de sağ olun. Abi, bu kumaşın diğer tarafı deri olanından aldığım çift tarafta kullanabilecek bir ceket dikebilir misiniz? Tabii. Ben mi? Evet, siz. Ben dikemem. Siz dikin, bize de resmini atın lütfen. Evet, bildikleriniz bizimle de paylaşın. Her kumaştan 3-5 çeşit bir şey dikemem. Özgün fikirleriniz var, tasarımlarınız var arkadaşlar. Dikin. Lütfen bizimle de paylaşın. Belki bize de fikir olur. Biz de yayınlarımıza dikeriz. Açıkçası ben canlı yayınlarda her kumaştan, hani buraya gelen yeni her kumaştan diyeyim arkadaşlar. Mutlaka ondan ne dikileceğine dair bir fikriniz olsun diye burada canlı yayında dikmeye çalışıyorum. Kaşelerin birçok türevinden diktik biliyorsunuz. Ama mesela kaşeden 5 çeşit aynı kaşeden kaban dikemiyoruz canlı yayında. Çünkü bizim amacımız ne? Burada hem size bilgi vermek açıkçası, hem sizden bilgiler almak. Ben de sizlerden çok şey öğreniyorum. Ayrıca yayınladığımız kumaşlardan neler dikebilirsiniz? Hani size fikir amaçlı, örnek olsun diye yapmaya çalıştığımız o. Süngerlikten her kumaşın inceleri özellikle ne yapmalıyız? Penye dikiş özelliği varsa inceleri penye dikişine dikecek. Penye dikiş özelliği yoksa zaten penyeleri dikmez. Jarse penye, likralı hiçbir şeyi dikmez. Onun dışında ince iğne kullanacağız arkadaşlar. Hocam Singer 30 makinem var. Hatta sizden aldım. Ama ben bir sürü tansiyon ayarı, adım ayarı vesaire ayarlayamadım. Üçlü zincir dikişi yapıyor. O penye dikişi. Çünkü siz S1'de tutuyorsunuz büyük ihtimalle. Neymiş makinenin adı? 33. Şurada S1 var arkadaşlar. Nerede makinamız? Bak şurada. Şu altta Maviye getirdiğiniz için üçlü dikiş yapıyor. Lütfen siyah konuma getirin. Zikzak bölümünü. Zikzak bölümünü değil, adım genişliğini. Şöyle koltuk altından tutuyorum. İğneliyorum. Bedeni komple dikiyorum. İki tarafı da. Şu an hep bizden makine alanlar yazmaya başladı. Mihri Hanım da diyor ki PAF 150 sizden alın. Çok güzel fakat piko sararken ip dolanıyor. İp dolanıyor. Nereye ip dolanıyor? İğneyi değiştirin. Ama paketinden yeni çıkmış orijinal iğne.
Tabii sıfır, yani hiç kullanılmamış. Yeni iğne ve lütfen orijinal iğne kullanın. Yani paf makinalara paf iğnesi, Singer makinalara Singer iğnesi. Hocam Singer 6699 makine olaylar kullanmadığımız Zikzakla yapıyoruz. Zikzakla sülfilemizi yapıyoruz. Ayrıca zikzağın bir alt kısmında ikinci ya da üçüncü sırada da overlock dikişleri vardır. Kitapçığa bakın, yazar orada. Şimdi aparatı var ama ben kullanamadım maalesef. Anam babam usul diye geçiyorum demişler. Yani ben öyle geçiriyorum. Gözümüz görene... Bir tane videosu paylaştım. Oradan bakıp izleyebilirsiniz. Gözümüz görene kadar öyle yapacağız. Ne yapalım? Evet. Maç fırsatı. Şu an izlediğiniz kanal. Tüm videolarımız kaydedilmektedir. Piko için hangi ip kullanılır hocam peki? Yani ben floş iplik kullanıyorum. Hem ucuz, hem sağlam, hem de çok güzel duruyor. Şu an kullandığımız kumaşımız kapitone dalgıç değil ama aynı modeli dalgıçla da yapabilirsiniz. Yani kumaş yerine dalgıç da kullanabilirsiniz. Bugün izleyicilerimiz soru sormak için gelmişler. Evet, Değil mi? evet. Ne güzel. Geçen hafta öyle değildi mesela, sorular çok azdı. Demek ki bu haftaya biriktirmişler. Demek ki herkes tatilden sonra dikiş dikmeye merak Evet. sardı. Yılbaşından sonra. Herkese aşıladınız galiba hocam. İnşallah, ne güzel olur. Peki ben bir soru daha soruyorum. Şu an kullandığınız overlock makinesinden bende de var. Arada tak diye ses çıkartıp ip kapırıyor. Neden acaba? İğne bir yere değiyordur. İğneyi değiştirin lütfen. İğneyi değiştirin. Evet. Lütfen. Tamam. Lütfen. Orijinal sünger overlock. Kesinlikle. Bu arada bizde bu tarz iğneler, ipler, yani şu anda canlı yayında gördüğünüz her şey bizim web sitemizde de satılıyor. Hepsi mağazamızda da var. Puff'ın overlock iğnesini de Singer'e kullanabilirsiniz. Ama bakın, overlock iğnesi yazmak zorunda üstünde. Mutlaka. Asla ve asla dikiş iğnesi, yani normal makine iğnesini overlock iğnesiyle kullanamazsınız. Mesela garantili bir overlock makineniz var. Bozuldu, dikiş dikmiyor doğru dürüst, servise götürdünüz. Üzerine normal dikiş iğnesi görürse o servisin hakkı. Garanti kapsamına sokmamak makinenizi. Çünkü kullanıcı hatası. Evet, kullanıcı hatasına girer. Lütfen dikkat edelim bu tür şeylere. Mesela gene bizden makine alan Hülya Hanım da yazmış. Evet, ben de sizden dikiş makinesi aldım. Harika. Ama yanlış kullanımda iğne takma aparatı kırdım. Sizden alabilirim. Yok, O teknik servis. tamamen servisle ilgili bir şey o. Aynen. Evet, bedeni diktim. Hemen overlock'unu çekiyorum arkadaşlar. Peki scuba kumaş hangi ayarda dikilir? Penye dikiş ayarında. Evet, bunlar ayağı seçimler. Hem makarnası gelmiş kalanın ayakları, hepsi kumaş seçimi. Kadın aksesuarları, Overlock çok ses çıkartıyor maalesef. Aslında çok değil ama mikrofonu etkiliyor. Şimdi şöyle hemen gösteriyorum. Herkes odaklıkla girdik. Dikiş makinesi. Arama yaptım. Burada hem makine ayaklarını hem de iğnelerini bulabilirsiniz. Altına da overlock çekiyorum. Evet. Overlock neden iğne kırar? Sanki ayağı iğneye çarpıyor. Nasıl Servise yani? götürelim. Servise götürelim. Yani bazı durumlar bizim dışımızda açıkçası. Yasemin Hanım, hangi
şu an sana bir durduk. Sanırım ben yanlış bir şeye bastım. Tamam, şimdi geldi herhalde Instagram. Hangi makineyi almak istiyorsunuz PAF'ta? Ona göre Evet. size doğru bilgi vereyim. Şimdi klapalarımı seriyorum önüme. Bakın. Burası ön yaka kısmı gördüğünüz gibi. Bu da arka klapam. Şöyle düzü düzüne bakacak şekilde omuzlardan dikiyorum. Önce klapaları birleştiriyorum. İkisini de. Özlem Hanım şöyle bir soru sormuş. Hocam, ben düz dikişte çift iğneyle reçme yapabilir miyim? Evet. Dikişim dümdüz olacak. Hangi ayağı almam lazım? Ayakla ilgisi yok onun. Tamamen sizinle ilgili de. Bir de bizde mıknatıs satılıyor. Ha, evet. O mıknatısı alıp aslında kullanabilirsiniz. Ebru Hanım demiş ki, dikişten korkardım, sayenizde merak sardım, öğreniyorum. Oh ne güzel. Kendim bir şeyler üretmek çok kolay. Teşekkürler. Harika. Evet, Georgette kreplerimiz var. Arama bölümüne kumaşfırsatı.com'un Georgette yazdığınız zaman karşınıza çıkacak. Her zaman diyorum. Dikiş cesaret edeceksiniz arkadaşlar. Birkaç metre çöp olsun. Hiç önemli değil. Ama siz dikiş dikmeyi öğrenmiş olacaksınız. Evet. Şöyle kumaşımı bakın. Düz dikiş dikmek için mıknatıslarımız var. Kesinlikle tavsiye ederiz. DM'den mıknatısın linkini istiyorum yazarsanız arkadaşlarım size linkini gönderecekler. Çok da cüzi de bir fiyatı var. Bakın Çok ceketimi kolaylık sağlıyor. şöyle serdim önüme. Düzü bana bakıyor. Klapalarımı alıyorum. Düzü düzüne bakar vaziyette. Bakın üst üste yerleştiriyorum. Düzü düzüne bakar vaziyette. Uçtan omuzlar birbirine denk gelsin. Ona dikkat ediyorum. Makine neden altına ip toplar? Üst ip yanlış takıldığında altına ip toplar. Veya bir yere takılıyordur. Yasemin Hanım, yani Filiz Hoca hep PAF makineleri öneriyor. Ben de tabii ki yine onları öneririm size. Singer de önerebiliriz. Bir web sitemize de bakmanızı tavsiye ederiz. Özellikle penye dikiş özelliği olan bir makine seçmenizi öneririm. Çünkü sonrasında ihtiyacınız olacak ve eğer makinede yoksa o özellik maalesef likralı ürünleri dikmekte çok zorlanılıyor değil mi? Evet kesinlikle. Dikmiyor hatta. Matmazel değil de ceketin sahibi giyebilirmiş. Tabii ki. Soru gelmiş. İnşallah. Bir bitsin de. Evet, önü de gördüğünüz gibi. Şurada Düz dikişi aynı makinede yapmıyoruz. Overlock. Evet. Overlock makinesinde düz dikiş, dikiş makinesinde. şurada kalan payımın eşit olmasına özen gösteriyorum. Bakın. İki ucun. Yoksa bir taraf yukarı çeker. İkisi de eşit olacak. Evet. Ona çok dikkat edelim. Önü de güzelce iğneliyorum. Bizlerden her zaman kumaşfırsatı.com'dan kumaş siparişi verebilirsiniz kendiniz. Dilerseniz DM'den ya da WhatsApp'tan kumaşlarınızı, siparişinizi verebilirsiniz. Müşteri temsilci arkadaşlarım siparişlerinizi alırlar. Şuradan boydan boya dikiyorum. Dikerken şuradan şimdilik 2 santim boşluk bırakacağım uçlarından. Onu da göreceksiniz neden bıraktığımı. Hem overlock hem de düz dikiş diken bir makine yok. Makine var, yani zigzag konumunda sürgüle dikiliyor. Ama overlockla birebir aynı çizgi tutuyorlar. Overlock'ta birçok farklı çeşitli overlock dikişi var. Aynı zamanda kesiyor. Bu makineler kesmiyorlar tabii ki. O yüzden ikisi aslında birbirinden farklı özellikler. Biri dikiş tutuyor, biri overlock yapıyor. Ama eğer overlock makineniz yoksa makinalarınızı zigzag konumunda sürgüle yapabilirsiniz. Doğru açıkladım. Evet. Neden yanlış bir şey olsa hemen müdahale ederdim. Nergis Hanım, sorunuzu kaçırmış olabilirim. Tekrar sorarsanız. Pipo için hangi iplik alıyorsunuz? Floş
Floş iplik. Bizim iplik çeşitlerimizde kumaşfırsatı.com tuhafiye iplik bölümümüzde çok çeşitli ip çeşitlerimiz var. Floşlar da var. Tavsiye ederim bakmanızı. Floş yok. Floş var. Yok mu? Yok. Bizde yok. Bir ip tipi var. O nakış onlar. El nakışı için. Mesela buradaki koltuk bölümlerimiz 170 tane rengiyle şu an kumaşfırsatı.com'da İstanbul markasında. İstanbul markasında yönetmenli seyyar müzede seyyar şu anda çalıştığımız, gördüğümüz alanda workshoplarımız, atölyelerimiz yapılıyor. Hem günlük workshoplarımız hem de uzun dönem workshoplarımız yapılıyor. Evet, şimdi arkadaşlar Haşama için paraşüt kumaşları öneriyoruz. aşağıda 2 Çok santimlik rengi var. Pardon. 2 santimlik boşluk bıraktım bildiğiniz gibi. Ne yapıyorum? Etek ucunu alıyorum. Hemen şuraya bakın böyle birleştiriyorum. Önce bunu dikiyorum. Sıfır olarak. Tabi dikiş payı bırakıyorum. 1 santimden yine bir ayak boyu her zaman. İğneleyelim. Bahsettiğimiz mıknatısı hemen göstereyim. Şuraya bir yere takıyorsunuz ne kadarlık bir alanda dikmek istiyorsanız. Bir tane getirsinler Reşide. Burada olabilir belki. Buradakini yine almışlar. Almışlar mı? İçeride bitince gelip benimkileri çalıp götürüp satıyorlar. Olabilir. O kadar çok faydalandım ki sayfanızdan, teşekkür ederim. 45 yaşından sonra dikiş dikmeye başladım. Böyle güzel anlatıyorsunuz ki ses tonunuz harika. Teşekkür ederim ama 45 yaşından sonra derken yani... 65. Ha pardon. Olsun. 70-75 yaşında öğrencilerim var benim şu anda. Herkesin azminden dolayı tebrik ediyorum. Evet, kesinlikle bakın hiç korkmayın. Herkes dikişini dikebilir. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın şöyle sıfır diktim. Sonra çevirdim. Açtım. Şurayı aynen kabanlarda yaptığım gibi dümdüz tutuyorum ve tekrar böyle dikiyorum. Reels bölümümüzde bu arada bu mıknatısı şöyle koyuyorsunuz. Bu şekilde dümdüz bir dikiş dikiyor oluyorsunuz. Mıknatısın çok faydasını görürsünüz arkadaşlar. Mutlaka kullanın. Yani kullananlar memnun. Özgür Hanım demiş ki Filiz hocamın önerisiyle PAF 150'ye aldım. Çok memnunum. Sadece onu bir çözemedim. Üst ip arkadaşlar. Mutlaka yanlış takıyorsunuz. Yani şurayı diyorsun. Evet. Üst ip takımı ile ilgili bir Reels çekelim. Tamam. İşte seninle. Şimdi yayından sonra çekelim. Evet. Filiz Hanım'ın kullandığı makineyle piko yapılıyor mu? Tabii ki. 2 model pikosu var. Hatta diğer dikiş teknikleriyle bir şeyli modelleri birlikte 2 tane şu anda 150S'in pikosu var. Kullanabilirsiniz. 130S pardon. Kullandığım makine. Evet. Fashion Mate 33 Var. Filiz abla Uğur abi yayının tadı tuzludur demişler. Ben Ya Reşte'yi niye övmüyorsunuz? Reşte'yi de övün ama ya. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar bakın şöyle ucunu şu şekilde kesiyorum. Yakanın fazlalığını alıyorum da mavi makasımı verir misin Uğurcuğum? şu anda Filiz hocanın kullandığı dikiş Sağ ol. makinesi PAF 130S. Ay bir makasım vardı size gösterecektim unuttum bakın. Muhteşem bir makas keşfettim. Siyah makasım. Çok güzel. Haftaya inşallah. Getir hatta Uğur siyah makasımı ya. Nerede hocam? Uğur Serap'a sor. Şurayı şöyle çıtlatıyorum. Böyle yapacağım Uğur. Buraya bırakabilirsin. Şöyle çıtlarımı atıyorum. Kutu içerisinde. Mıknatıs her makineye oluyor. Çünkü makinenin üstüne yapıştırıyorsunuz. Ya şuradaki metalik bölüme yani tam şuraya yapıştırıyorsunuz. Yani koyuyorsunuz. Mıknatıslı olduğu için.
Merhaba, kolay gelsin. Eşofman diktim. Ön taraf bol oldu. Ne yapmamı önerirsiniz? A'dan daraltın. A'dan yukarı doğru getiriyoruz. Oradan daraltın. 150'de tabii ki penye dikiş özelliği var. Şimdi Uğur'u bekliyorum. Uğur'u beklerken de kollarımı şöyle kıvırıyorum. Kolunu overlock çekmemişim. Yalnız bu makas da Ya bayıldım bu makasa, var ya bak kullanacaktım, unuttum. bile çok- Bu değil. Bu değil. Ama bu da çok güzel. Bu tam terzi makası arkadaşlar. Çok ağır da değil. Güzelmiş. Ben bu Çok ağır da değil. kodu. Bunu DM'den bize yazarsanız eğer Bakın almak isterseniz. göstereyim hemen. Göster. Makas budur arkadaşlar. Ya bir parça kumaş ver. Sese bakın ya. gerçekten makas. Ya sese bakın. Bakın. Yağ gibi. Böyle birkaç kat Ve yapıp ucunu bakın. Ucu önemlidir makasların. Şöyle deneyeceksiniz. Görüyor musunuz? Şudur yani makas. Makasın aslı budur. Güzel makasmış. 8 kat. Aynı formla kesiyor arkadaşlar. Bakın hiç kumaş kumaş ezmesi yok arkadaşlar makasın. Kesmem. Keserim, yenen dikerim. Ne var? Bakın 4 kat kumaş. Görüyor musunuz? Hiç kumaş ezmesi yok. Çok güzelmiş bu makasta. Çok güzelmiş gerçekten. Murat niye saklıyor bu makasları benden o acaba? da. Bu Murat niye saklıyor bu makasları benden acaba? Sen Murat abi. Murat bizim mağazamızın müdürü arkadaşlar bu arada. Gelenler tanıyorlar. Videolardan da görüyorsunuzdur. Evet. Murat abi hep yazıyorum. Jokerimiz bizim o bu arada. Hemen kolların overlock'unu çekmek istiyorum. Ben şimdi bir göstereyim. Bunu şu an Şunu vereyim. Reşit. Tamam. Eğer bu makası almak isterseniz müşteri temsilci arkadaşlarım da izliyorlardır. DM'den WhatsApp'tan bize yazarsanız canlı yayındaki makastan istiyorum diye size linkini göndereceklerdir. Güzel makas gerçekten. İnceleyin arkadaşlar. Tamam, ben bir solak olarak bir deneyeyim. Dene bakayım. Çünkü genelde Uğur tut şeyi. çok zor oluyor. Instagram'ı da tut bence. Reşit düzgün yapsın. Yapamayabilirim. Yok. Oluyormuş mu? Oluyor. Ya genelde şimdi solaklar beni anlar. Çok altı iplik toplaması makinenin tansiyonu ayarıyla alakalı. Özellikle ince kumaş takımında aynı sorunu bende yaşıyorum. Evet, büyük ihtimalle tansiyon ayarınız gevşektir. O yüzden alta topluyordur. Yani iplik takımıyla alakalıdır. Veya makinenizin yatağı bozulmuştur veya mekiği kırılmıştır. Evet, makasın Bu üç tepe neden. satışı var. Instagram izleyicileri de DM'den de sorarlarsa arkadaşlarımızın linkini göndersinler. Yani Gülşen şöyle söylüyorum. 160 nerede de var. Yani şimdi diğer makinelere göre çok daha güzel yapmıyor. Neden olabilir? Yoksa otomatik olduğu için mi hepsini aynı mı açıyor? Bir tarafı biraz gevşek yapar. Doğru söylüyorsunuz. Hani daha seyrek gibi yapar. Maalesef makinenin kendi teçhizatı öyle. Kollarını hemen şöyle 2 santimden kıvırıyorum. Makas linkini paylaştım YouTube için. Uğur bir bana verebilir misin? Ben de bir... İplik toplamalarının %90 hatası
yanlış ip takımıyla ilgilidir. Ya altı ya üstü yanlış takıyorsunuzdur. Lütfen bizim elektronikte, mekanikte, makine iplik takımları ile ilgili videolarımız var. Seyredin. Faydasını göreceğinize inanıyorum ben. Ayrıca birazdan da hemen Reels çekeceğiz Reşit değil, onu da paylaşır. Yok ben doğru takıyorum da efendim yok şöyledir yapmayın lütfen. Yani böyle sesler duymak istemiyorum ya. Daha demin gösterdiğimiz bakın maalesef bilmiyorum bize DM'den ya da WhatsApp'tan Aynen. arkadaşlar size linkini yollayacaklar. Mesela linki görebilirsiniz. 130 herhangi bir şey yok. Var. Evet, varmış. Makasın fiyatı bir dakika Uğur söylüyor şimdi. Evet. Fiyatı şu an 321 TL. Tamam 321 lira bence gayet iyi. Yani makas Şöyle çok makas normal. muhteşem arkadaşlar. O evladiyelik mi? Öyle ben her şeye muhteşem derim. Ha çok güzel, çok iyi şu bu ama gördünüz canlı yayında test ettim ve onayladım. Bakın yaka kısmını şöyle tutuyorum, çeviriyorum. Hemen bu tarafı da ve alt kısmını yine tutuyorum, çeviriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi eteği kıvrıldı. Eşit bir şekilde şurayı da iğneliyorum, altında dikiyorum. Mezurayla ölçün lütfen. Siz bakmayın benim göz kararı yaptığıma. Siz ölçün. Hocanın dediğini yapın, yaptığını yapmayın. Bunu her zaman söylüyorum size. Ben daha demin makasla keserken telefonu Uğur'a verdim. O yüzden yazılanların bir kısmını görmedim. Soruları kaçırmış olabilirim. Kusura bakmayın. Tekrar sormanızı rica edeceğim. Eğer kaçırdıysam. Makasınla ilgili soruları cevapladık. Hangi tip overlock makinesini önerirsiniz? Sanayi tipi kullanılan biri için ev tipi önerir misiniz? Kesinlikle öneririm yani evde sanayi zaten kullanamazsınız. Singer'in herhangi bir modeli olabilir. Uygun ekonomik bir şey arıyorsanız. Şu anda Filiz Hoca'nın kullandığı overlock makinesi maalesef stoklarımızda tükendi. O yüzden bununla ilgili bir bilgi veremiyorum, fiyat bilgisi. Ah ah beni dinlemiyorsunuz. Kampanyalar varken alın diyorum, almıyorsunuz. Azerbaycan'dan sizlere Bekleyin. bakarak 53 yaşına dikiş çıkmaya başladım. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Selman sorunuzu tekrar söylemek, beni de görün kısmını okudum ama öncesinde bir sorunuzu kaçırdım. Yukarıda çıktım bulmak için ama bulamadım. Makas dediğim gibi isteyenler DM'den veya da WhatsApp'tan yazabilirler. Ya kumaşın makasın kodu biraz uzun, o yüzden şimdi söylesem de muhtemelen not edemeyebilirsiniz. Yoksa direkt arama bölümüne de yazın derdi. DM'den ya da WhatsApp'tan yazarsanız arkadaşlar size ürünün linkini yollayacaklar. İsterseniz direkt WhatsApp'tan da siparişini verebilirsiniz ya da DM'den. Geçtiğimiz haftalarda şuradaki renkli dikiş makinelerinde kampanyamız vardı ama maalesef bitti. Bir günde tükendi zaten. Aynı gün bitti neredeyse. Şu anda bir makine kampanyamız, özellikle yaptığımız bir makine kampanyamız yok. Ama ben iletirim. Bu şu an kullanılan şeffaf ayak özellikle için bu zaten standart baskı ayağı. Kendi tabii üzerindeki standart baskı ayağı bu. Makasın fiyatı 320 liraymış şu anda. Değer arkadaşlar. Düşürmeyin makaslarınızı. Ömür boyu kullanırsınız. Yani bizim evde metal sanırım bir 50 yıllık bir makas duruyor ve hala kesiyor. Süper. Overlock olan bir makine var. Hem reçme hem düz hem overlock olarak kullanılıyormuş. Önerir misiniz? Tabii ki öneririm.
Puff'ın her şeyini öneririm arkadaşlar. Ama bizden almanız şartıyla öneririm tabii ki. Yani niye bana sorup gidip başka yerden alıyorsunuz? Sizce bu haksızlık değil mi? Yani çok mu açık konuştum Reşide? Ama haklıyım. Öyle değil mi? Yani. Bizim bütün ürünlerimizin hepsi Singer ve Puff garantili. Zaten biz aynı zamanda Bayiz gördüğünüz arkadaşlar gibi tabii bayiz. ki. Ne zaman ararsanız ulaşabileceğiniz bir ekibiz. Zaten bizi bilenler bilir. Ne Yani kumaşta, ne Singer'in makinede. İstanbul'daki tek showroom'una sahibiz zaten öyle söyleyeyim. En güzel, en büyük showroom'una sahibiz. İnternet sitemizde makas var. Dediğim gibi biraz uzun. Belki de göstereyim. Ekran ya da dediğim gibi direkt DM'den ya da WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Arama bölümüne şu kodu yazdığınız zaman karşınıza çıkacak. Tamam. Doğrulanırsanız da dediğim gibi WhatsApp'tan ya da DM'den yazarsanız arkadaşlarım size ürünün linkini gönderecekler. Overlock'u tanıttığımız bir videomuz var mı bizim? Var. Ha varmış. O Aa zaman- yok, hayır. Yok mu? Hobilok var. Benzer mi? Değil. Değil. O zaman maalesef. Overlock hatırlamıyorum Uğur var mı? Puff'ın elektronik. Bana da benim de aklıma Yok, gelmedi. yok, hayır. Standımızda olmadığı için onu çekmemiştik. Fatma Hanım diyor ki, o da yazmış ama görmemişim. Ben de dikiş makinesi soracaktım. Tavsiye edeceğiniz bir makine var mı? Nakış da yapsa iyi olur. Teşekkür ederim. Makine sattığınızı. En ucuzu Kreatif 1.5 arkadaşlar nakışla yapan. Ama sizin nakıştan kastınız piko da olabilir. Bilemiyorum. Yani normal kasnak nakışından mı bahsediyorsunuz, pikodan mı bahsediyorsunuz? Bunları DM'den yazarsanız aslında arkadaşlara sizlere cevap vereceklerdir. Zaten bilmediklerini bana sorup size dönüş yapıyorlar. Aramda hiçbir kadar makine konusunda Estağfurullah. tabii ki bilgili de değiliz, deneyimli Yani değiliz. bunlar satışta olduğu için tabii ki arkadaşlar. DM'den sorarsanız daha detaylı üstelik size daha detaylı bilgi geçiş sağlayabiliriz. Kösem Hanım, overlock makinesi ile ilgili bizim çok detaylı bir YouTube videomuz var. Kumaş makinesi, Singer overlock yazdığınızda karşınıza anlatımlı videosu çıkacak Filiz Hoca'nın. Oradan bütün videoyu izleyerek rahatlıkla bulabilirsiniz. Dediğim gibi şu anda bu overlock makinesi maalesef stoklarda bitti. Yani gelmiyor şu anda. Yok arkadaşlar. Şubat'a kadar makine yok. Şu anda hani üretiminden kaynaklı yok sanırım. O yüzden Tabii. bu ürün yok bizde. Başka overlock makineleri var. Bunun için DM'den de WhatsApp'tan yapabilirsiniz. Evet. Bitti Uğurcuğum. Dikiş makinesi sattığımızı bilmeyen izleyicilerimiz varmış. İnanmıyorum ya. Canlı yayında burada arkada kocaman dikiş makinelerimiz var. Bakın şu alanda Bakın bizim bilmeyen- tekrar söylüyorum. Belki yeni katılımcı. Benden makine tavsiyesi alıp gidip başka yerden makine almayın. Üzülüyorum sonra tabii ki. Bizden alın lütfen. Tebrik ederim hocam. Teşekkür ederim Uğurcuğum. Evet bitti tabii ki. Teşekkür ediyorum. Bir saat 15. Önce bir matmazele giydireceğim. Bence direkt bak. Yani size şöyle söyleyeyim 30 dakika sürerdi. Tabii ki bugün de gerçekten çok fazla sorumuz vardı. Fakat birçok soruyu Reşide'ye bıraktım gördüğünüz gibi. O cevaplasın diye. Hani çok da uzamasını istemiyorum canlı yayınların. Evet arkadaşlar. Ki ben yine söyleyeyim. Ceketim hazır. Ütülenmesi gerekir. Kesinlikle Canlı tabii yayınlarda ki. ütü yapmıyoruz belki kaybolmasın diye ama tabii ki ütülenince şu etek kısmı falan çok Aa rahat. buradaki iğnelerimi çıkartmamışım. Çıkartın hocam. o sıkıntı. Çıkartmayayım lan. Reşide'ye batsınlar mı? Böyle şey mi olur? Uğur. Bu nasıl bir Reşide düşmanlığıdır ya? Reşide'yi yem etmem sana Uğur. Bugün diyordu ki reçeteden bir tane daha lazım bize diyor. Evet gerçekten lazım. Reşide'yi klonlamak istiyorum ben. Aa bu arada çok güzel bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki hafta artık kumaşfırsatı.com'a terzi mankenleri geliyor. Ay çok şükür ya Rabbim. Allah'ım çok şükür Terzi ya Rabbim. mankenleri geliyor. Hem böyle dekoratifleri, hem böyle keten takımları, hem böyle iğne... En güzelini ben buraya istiyorum ama. Tamam. Tamam ya da her hafta birini kullanırım.
Hem de göstermiş oluruz size. Geliyorlar. Çok iyi olur. Ne yapıyoruz? Kollu geliyor mu? Geliyor. Matmazel'i antik olarak bir abiye giydirip şu kenarda tutacağım. Yani Onu atmam cumartesi asla. günü gelecek. Uğur'cum ne zaman çekerse o gün de yayında olacak. Hemen Uğur. Hemen çarşambaya yetişmiş Önümüzdeki olması hafta- lazım. Tamam. Yani eğer manken almayı düşünüyorsanız kısa bir beklemenizi Hemen istiyoruz. bekleyin. Önümüzdeki hafta Ben bir bizden göreyim. alırız. Cumartesi buradayım zaten. Bir göreyim. Gör. Ay çok şükür ya. Kollu değil mi? Kollular da var, kolsuz da. Oh, Her tip süper, var çok ya. şükür. Ya Rabbim çok şükür. Çok mutlu oluyorum. Bakın buraya değişik şeyler gelince gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Nedenini bilmiyorum ama umarım ceketi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Reşte giymeyecek misin? Bir giy ya. Biraz kılıksız. Aa lütfen. Sen zaten çok güzel olduğun için kılık hiç önemli değil. Geç canım. Hadi. Ben de şöyle tutayım. Yakasını arka yakayı düzelt Şöyle lütfen. ortaya geçebilirsiniz Reşit Hanım lütfen. Tamam. Nasıl? Aa çok güzel oldu. Şöyle değil. Yakayı da düzeltmedi tabii. Düzeltmedin mi? Ha, evet. Düzelttim diye düşünüyorum. Tamam. Neresi düzelttim? Şeyin altına koy. Reşit siz bana. Evet. Bak çok güzel oldu. Siyahla da çok yakışır tam. Evet. Bakın. Bunu her renkte, her modelle Evet. dikebilirsiniz. İyi günlerde kullan. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Mankenler bedenli mi gelecek diyorlar. Sanırım öyle yani. Daha çok Murat abi hakim konuya ama. Hemen arkadaşlar bekleyin. Pazartesiye Aynen. Ben zaten Pazartesiye- videolarını çekerim. tüm bilgiler sizinle paylaşılacak pazartesi günü. Müjdemizi aldık. Evet, atölye çalışmalarımızla ilgili de kurslarımız devam ediyor. 4 haftalık kurslarımız. Günlük 3'er saatlik atölyelerimiz var. Takvimi bugün yayınladık. Reşte detaylarını, fiyatlarını da yayınlayacak. Her şey atölyemize ait olacak. Kumaşta dahil. Sadece kaban atölyemizde kumaş sizden oluyor. Kumaş da bizden olacak. Atölyeler düzenliyoruz. Sömestr'da ne yapıyoruz? Çocuklar için. Ya Uğur ne var? Ya Uğur konuşmamı istemiyor. Yok hocam estağfurullah. Ya böyle, hadi falan yapıyor böyle yani karşıdan. Hiç utanmıyor bile. Yok hocam yelek düzgün var. Çocuklar için 2 perşembe atölye yapacağız. Best çanta atölyesi yapacağız. 6 yaştan itibaren her yaşta çocuğunuzu kız erkek alıp getirebilirsiniz. Buraya kaydınızı hemen DM'den yaptırabilirsiniz. Bana da ulaşabilirsiniz. Zaten Reşte yayınlayacak telefon numarasını. Filiz Gökdemir Tasarım benim Instagram sayfam. Haftaya pileli tafta etek dikiyorum fermuarlı. Muhteşem olacak. Emin olun. Görüşürüz. Hoşçakalın.